Atıştırmalık Bilim kanalına hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatında en az bir kez yaşadığı o garip, tüyleri diken diken eden, bir anda zamanın kırıldığı hissini veren o mistik anı konuşacağız. Dejavu. Hani olur ya, bir yere ilk kez gidersiniz ama içinizden bir ses, ben burada daha önce bulundum der. Ya da bir cümle kurarsınız ve bunu daha önce yaşamıştım diye kendi kendinize fısıldarsınız. Mantıken imkansızdır ama his öyle güçlüdür ki bir anda evrenin kodlarında bir hata varmış gibi hissedersiniz. İşte bugün o evren bozuldu galiba anının arkasındaki bilimi konuşacağız. Gelin bu gizemli yolculuğa hafif bir giriş yapalım. Dejavu kelimesi Fransızcadaki zaten görüldü anlamından geliyor. Ama tabii ki Fransızlar bu hissi keşfetmedi. Sadece ona şık bir isim vermiş oldular. Bu his tarihin her döneminde insanların ilgisini çekti. Antik çağda insanlar bunun ruhani bir işaret olduğuna inanıyordu. Orta çağda ise bunun şeytanın bir oyunu olduğuna ikna olmuşlardı. Modern dönemde ise iş biraz daha komplike bir hale geldi. Acaba paralel evrende bunu daha önce yaşadım da beyin karıştırıyor olabilir mi? Teoriler havada uçuştu. Ama bilim her zamanki gibi sakin olun, bir açıklaması var dedi. İlk durağımız beynimizin karmaşık veri işleme sistemi. Beynimiz bir yandan çevreden gelen görüntüleri, sesleri ve kokuları kaydediyor. Bir yandan da bunları anında yorumluyor. Bir nevi beynimiz kendi içinde Netflix'te dizi izler gibi sürekli sahneleri işliyor, montajlıyor, arşivliyor. Ama bazen montaj masasında bir hata oluyor. Ve işte dejavu tam burada ortaya çıkıyor. Bilim insanlarına göre dejavunun en yaygın açıklamalarından biri. Kısa süreli hafızayla uzun süreli hafızanın bir anlığına birbirine karışması. Yani beyin bir sahneyi işlemeye çalışırken yanlışlıkla bu anı ben arşivde daha önce kaydettim sinyali gönderiyor. Bu da size o ürpertici tanıdıklık hissini veriyor. Aslında beyin size bu sahneyi daha önce görmüşsün demiyor. Daha doğrusu siz bunu öyle hissediyorsunuz. Hafıza sistemimiz bazen kasetleri karıştırıyor. Tıpkı bir televizyon yayını giderken bir anlığına eski bir görüntünün belirmesi gibi. Şimdi biraz daha derine inelim. İnsan beyninde hipokampus denilen bir bölge var. Bu bölge hem anıları oluşturuyor hem de onların tanıdık olup olmadığını analiz ediyor. Bir mekana ilk kez gittiğinizde hipokampus etraftaki şekilleri, kokuları, sesleri, renkleri işleyerek bunlara dair hafızada yeni bir dosya oluşturuyor. İşte dejavunun olduğu anlarda bir nedenle hipokampus size yeni bir dosya oluşturması gereken sahneyi eski gibi işaretliyor. Bu tıpkı bilgisayarınıza yeni bir fotoğraf eklemek istediğinizde bu dosya mevcut, üzerine yazmak ister misiniz? Uyarısı çıkmasına benziyor. Ama burada sorun şu, dosya aslında mevcut değil. Beyin sizi kandırıyor. Peki beynimiz bu tür hataları neden yapıyor? Çünkü mükemmel değil. Evet, yanlış duymadınız. Beyin aslında mükemmel bir organ olmasına rağmen bazen elektrik devreleri arasında küçük yanlış bağlantılar olabiliyor. Nöron ağları saniyede milyonlarca mesaj gönderiyor ve bunların hepsi düzenli bir orkestra gibi çalışmak zorunda. Ama bir anlığına, sadece bir milisaniyeliğine bile ritim bozulduğunda dejavu ortaya çıkabiliyor. Tıpkı orkestrada bir kemancı yanlış nota bastığında herkesin ne oluyor demesi gibi. Şimdi daha da ilginç bir konuya geçelim. Dejavu bazen beynin çok hızlı çalışması ile ilgili olabilir. Mesela çok yorgunsanız, stresliyseniz, uyku düzeniniz bozulduysa ya da aşırı kahve içtiyseniz. Beyniniz bu içsel kaosu tolere edemeyip kısa devre yaşayabiliyor. Bu da size dejavu olarak yansıyor. Kısacası beyniniz, şu an çok yoruldum, kendime gelmem için küçük bir hataya izin vereyim diyor. Ama iş burada bitmiyor. Çünkü dejavu ile ilgili bir diğer teori de zaman algımızla ilgili. Beynimiz bir olayı gözünüzün gördüğü hızdan daha geç işleyebilir. Yani gözünüz bir şeyi iki kez görür. İlki doğrudan, ikincisi beynin işleyip size yeniden bu oldu demesiyle. Bu milisaniyelik gecikme bize ben bunu daha önce yaşadım hissi yaratıyor. Bu tıpkı telefonunuza bildirim geldiğinde uygulamanın geç açılması gibi düşünün. Siz basıyorsunuz ama ekran biraz gecikiyor. İşte o gecikme dejavunun nörobiyolojik temeli olabilir. Dejavu bazen beynimizin bize oynadığı küçük bir şaka gibidir.
Bir arkadaşınızla sohbet ederken bir anda ben bu konuşmayı daha önce yapmıştım dersiniz. Arkadaşınız size şaşkın şaşkın bakar. Siz de neden böyle oldu diye düşünürsünüz. Aslında belki de daha önce benzer bir konuşmayı başka biriyle yaptınız ama o konuşma hafızanızda çok derin yer almadı. Beyin de benzer sahneleri birbirine karıştırıp evet evet bu daha önce yaşandı diye yanlış bir alarm veriyor. Yani hafıza bazen tıpkı kıyafet dolabı gibi karışıktır. İçinden bir şey ararsınız, bulduğunuz her şey başka bir şeyi hatırlatır ve sonunda ben bu tişörtü nerede giymiştim sorusunun cevabını bulamazsınız. İşte dejavu da o karışıklığın zihinsel hali. Bazı bilim insanları dejavunun beynin güvenlik sistemi ile ilgili olduğunu öne sürüyor. Beyin yeni bir sahneye bakarken bu sahne mantıklı mı diye kontrol ediyor. Eğer sahne bilindik ama farklı unsurlar içeriyorsa beyin bunun normal olup olmadığını değerlendiriyor. Bu sırada tanıdık unsurlar beyne evet bu daha önce yaşandı hissi veriyor ama yeni öğeler hayır bu yeni diyor. Bu küçük çatışmada dejavuyu tetikliyor. Bir nevi beyin içi tartışma. Daha da ilginç bir teori var. Rüya teorisi. Bazı nörologlar dejavunun rüyalarla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Çünkü rüyalarda gördüğümüz birçok sahne aslında gerçek hayattan parçalar içeriyor. Beyin rüyaları kaydederken o kadar hızlı çalışıyor ki bazen detayları tam olarak hatırlayamıyoruz. Sonra gerçek hayatta o mekana gidince ben burayı daha önce görmüştüm hissi oluşuyor. Oysa gerçek şu, belki de gerçekten görmüştünüz ama rüyanızda. Beyin bu iki kaynağı karıştırınca dejavu ortaya çıkıyor. Dejavu ile alakalı yapılan bazı deneyler var ki gerçekten çok ilginç. Bir grup araştırmacı insanların sanal gerçeklik ortamlarında dejavu yaşayabileceğini keşfetmiş. Çünkü sanal dünyada oluşturulan bazı labirentler daha önceki labirentlerle aynı yapıya sahip olabiliyor. Kişi fark etmese de beyin bu benzerliği algılıyor ve bu daha önce yaşandı diyor. Buradan çıkarım şu, beynimiz bazen mekanın farkında olmadan da tanıdıklığı seziyor. Yani bilinç dışımız bilincimizden bazen daha hızlı çalışıyor. Tabii gelin biraz fantastik teorilere de değinelim. Paralel evren teorisi bilim kurgu sevenlerin favorisi. Bu teoriye göre dejavu, başka bir evrendeki benliğinizin aynı anı daha önce yaşamış olmasıyla ilgili olabilir. Sanki farklı bir evrenden anlık bir bilgi sızıyor ve siz, evet, bu yaşanmıştı diyorsunuz. Bilim insanları buna pek sıcak bakmıyor ama kabul edelim. Eğlenceli bir ihtimal. Çünkü kim farklı bir evrendeki kendisinin ne yaptığını merak etmez ki? Bazı filozoflar ise dejavunun zamanın doğrusal olmadığına dair bir kanıt olabileceğini düşünüyor. Yani zaman bazen geri sarabilir, bazen ileri atlayabilir. Tabii bu biraz daha soyut bir bakış açısı. Fakat beynimizin zaman algısı düşündüğümüzden çok daha esnek. Bir başka şaşırtıcı bulgu da şu. Dejavu genellikle sağlıklı bir beynin işaretidir. Çünkü tanıdıklık hissi veren bölge ile yeni bilgiyi işleyen bölge arasında küçük bir iletişim aksaması olur. Bu aksama aslında beynin detayları kontrol ettiğini gösterir. Bir nevi sistem testi gibi. Bunca bilgi arasında şunu fark ettik. Dejavu hem gizemli hem bilimsel hem de eğlenceli bir fenomendir. Bu his bize beynimizin nasıl çalıştığı hakkında küçük pencerecikler açar. Bazen korkutucu, bazen büyüleyici olabilir ama mutlaka insanı düşündürür. Çünkü hepimizin hayatında iz bırakan bir duygudur. Belki de dejavunun güzelliği buradadır. Birkaç saniyelik ama evrenin kapılarını aralayan bir an. Ve işte biz de atıştırmalık bilim olarak bu anın arkasındaki bilimi eğlenceli bir dille birlikte inceledik. Eğer bu tarz bilimsel konuların gizemli ama keyifli halini seviyorsanız doğru yerdesiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki atıştırmalıkta görüşmek üzere.